Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamünaleyküm değerli dostlarım. Bugün size çok önemli bir müjdeyle geldim. Artık o herkesin kafasını karıştıran 185 gün hesabı değişiyor mu? Evet, yeni bir sistem açıldı. Ve en önemlisi, linki birazdan ekrana vereceğim değerli dostlarım. Oradan herkes kendi durumunu kontrol edebilecek. Dostlarım, bu video çok önemli. İsterseniz videoyu durdurup ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Dostlarım, resmini çekebilirsiniz, elle not alabilirsiniz. Biraz sonra hemen ekrana vereceğim. Şimdi özellikle Türkiye'ye araçla giden gurbetçiler için en büyük sorun neydi? Benim 185 gün doldu mu? Arabayı ne kadar daha bırakabilirim? Hata yaparsam ceza yer miyim? Herkes kendi kafasına göre hesap yapıyordu. Ve bu da ciddi sıkıntılara yol açıyordu. Ama şimdi Ticaret Bakanlığı yeni bir sistem devreye aldı. Bu sistemin adı Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri Sistemi. Bu sistem sayesinde artık Türkiye'de ne kadar kaldın? 185 gün hesabın ne durumda? Aracının süresi ne zaman bitiyor? Hepsini resmi olarak görebiliyorsun. Yani artık tahmin yok, risk yok değerli dostlarım. Ve size şimdi bu linki burada veriyorum. Burada lütfen isterseniz durdurun, resmini çekin. İsterseniz elle not alın. Bu linkten bütün her şeyi öğrenebilirsiniz. Bu sistem üzerinden kendi sürenizi kontrol edebiliyorsunuz. Ve ben şimdi size diyorum ki bu linki mutlaka kullanın. Çünkü sınır kapısına gidip ben bilmiyordum demek artık geçerli değil ve maalesef bizi kurtarmıyor. Bu yeni sistemde neler var? Sırf o süreyi değil, bakın. Taşıt süresi sorgulama 1, okey. Taahhütname işlemleri oradan yapabilirsiniz bundan böyle. E-posta ile bildirim alma, süre bitince uyarı alma, size bilgi geliyor. Ön beyan işlemleri. Dostlarım, bu sistem açıldı. 23 Mart'tan itibaren açıldı ve çalışıyor. Ben girdim, kontrol ettim. Bu sistem diyor ki sana her şeyi bundan sonra ben göstereceğim. Yani o 185 gününü bir gün eksik mi, 2 gün geç mi kaldın, az mı kaldın, çok mu kaldın, hepsini oradan göreceksin. Eskiden nasıl oluyordu? Forumdan bak, arkadaşına sor, beraber hesapla, tahmini yap. Artık öyle bir şey yok. İcabında 2 gün, 3 gün daha erken çıkış yapıyordun ki aman aman ceza yemeyelim. Eskiden öyleydi. Ama şimdi çok net bir şeyi söyleyeyim dostlarım. Yani yanlış anlaşılmasın, 185 gün kuralı maalesef henüz kalkmadı. Bakın, Murat Bozdağ bu işin peşinde. Bu 185 gün kuralında, yani 90 güne düşecek olursa, bir aya düşecek olursa anında Murat Bozdağ'ın haber sitesinden öğreneceksiniz. Söz. Biliyorum. Almanya'dan Türkiye'ye gidiyorsunuz. Emekli abilerimiz, ablalarımız var. Kalıyorlar. Almanya'ya geri dönüş yapıyorlar. Bir ayda işlerini hallediyor. Tüfünü alıyor. Banka işlerini, ev işlerini, her şeyini hallediyor. Türkiye'ye geri gitmek istiyor. Orada yaşamını devam ettirmek istiyor. Emekli günlerinin tadını çıkarmak istiyor. Gidemiyor. 185 gün kalması lazım. Artık Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da nerede yaşıyorsa bağlı 185 gün kalıyor. Tabii ki bu bir aya düşerse, 2 aya düşerse hepimiz için süper olacak. Yani dostlarım, inanın bana her gün yorum geliyor. Değişti mi? Murat kardeşim değişmedi. Değişti mi? Henüz değişmedi. Yani 90 güne düşmedi, süre değişmedi. Maalesef değişmedi. Sadece sistemi kolaylaştırdılar. Bu çok önemli. Kimse yanlış anlamasın değerli dostlarım. Buradan, bu linkten, bu internet sayfasından her şeyi kontrol edebilirsiniz. Taahhütname de alabilirsiniz oradan. Şimdi devlet de artık şunu görüyor. Gurbetçi çok, sıla yolu yoğun, sistem karışık. O yüzden bu adım atıldı. Bu sistemi hayata çıkardılar. Bence bu sistemin gelmesi iyi oldu. Kafamız karıştırmayacak. Günü gününe giriş çıkış yapabiliriz. Yani biraz evvel dile getirdiğim gibi 2 gün 3 gün evvelsi
çıkış yapıyordun Türkiye'den, aman aman yanlışlık olmasın. 3 gün fazla kalıyordun Almanya'da, aman aman yanlışlık olmasın. Şimdi en azından ceza riskini azalttılar. Yanlış hesapları böylece bitirdik. Değerli dostlarım, Sıla yoluna gelmişken tekrar bakın, tekrar bana Sıla yolundan haberler geliyor. Araba ruhsatını evde unutmuşlar. Arabayı servise vermişler. Araba ruhsatı daha servis yapan yerde kalmış yanlışlıkla. Bakın tekrar söylüyorum. Arabaya oturdunuz, Türkiye'ye gideceksiniz. Anahtarı çevirmeden evvel. Biliyorum yeni arabalarda start stop var. Düğmeye basmadan evvel. Araba hareket etmeden evvel lütfen bütün belgelerinizi lütfen tekrar kontrol edin. Tarihlerini, pasaportun, kimliklerinin, çocuklarınızın, eşinizin, yanınızda kim varsa hepsinin kontrol edin. Ehliyet yanınızda mı? Araba ruhsatı, sigorta kağıdı, vekaletname ihtiyacınız varsa yanınızda mı? Yanınıza aldınız mı, yoksa daha yukarıda mutfak masasının üstünde mi, yoksa büro masasının çekmecesinde mi? Dikkat edin. Biliyorum insanlık hali oluyor, stres oluyor, heyecan oluyor. Yola gideceksiniz, heyecanlanıyoruz. Ben bile heyecanlanıyorum. Bazen senede 5 kere Türkiye'ye gidip geliyorum. Bunu da biliyorsunuz. Ben bile heyecanlanıyorum. Onun için böyle ufak hatalar oluyor. Sırbistan sınır kapısına kadar gidiyoruz. Araba ruhsatını kimse sormuyor. Macar'dan çıkıyorsun, Macar bile sormuyor. Sırbistan'a giriş yapacaksın, Sırbistan soruyor. Şansın yoksa Sırbistan da sormaz. Bulgaristan'a girerken veyahut da Sırbistan'dan çıkarken sorarlar. Yani yolun 2/3'sinden fazlasını gitmiş olursun ve maalesef sınır kapısından geri gönderirler veyahut da bir arkadaşın oraya araba ruhsatını unuttuysan araba ruhsatını getirirler. Ne oldu? Geçen sene bakın Berlin'den arkadaşımız arabayı kullanmak için ehliyetini evde unuttu. 3 gün ondan sonra Sırbistan kapısında bekledi. Arkadaşı da şansı varmış, yola çıkacakmış, evin anahtarı da varmış. Evine girip ehliyetini aldı, Sırbistan sınır kapısına kadar götürdü ama 3 gün beklemek zorunda kaldı. Değerli dostlarım, sınırlardan geçerken sigaralara dikkat, alkola dikkat, limitler, onun da videosunu yaptım. Oradan da bakabilirsiniz. Çikolata, Türkiye'ye giriş kişi başı 1 kilo oldu. 1,5 kilo götürürsen ona göz yumuyorlar, bir şey demiyorlar. Tabii ki gümrük memurundan gümrük memura değişebiliyor. Onun için onun da videosunu yaptım. Oradan da izleyebilirsiniz. Süt ve et ürünleri yolda tüketebileceğiniz kadar serbest. Fazlası yasak. Şimdi bu videoyu rica edeceğim, arkadaşlarınıza da, akrabalarınıza da, dostlarınıza da gönderin. Onlar da bilgilensin. Çünkü herkesin işine yarayacak bir bilgi bu. Ben bu tarz önemli haberleri, tekrar söylüyorum, sizler için araştırmaya devam edeceğim. Herhangi bir değişiklik olursa anında Murat Bozdağ'ın YouTube kanalında. Kanalıma abone olmayı unutmayın, zili açmayı unutmayın. Hemen size bilgi gelsin. Değerli dostlarım, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.